Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 6 farklı biçim ve yöntemde burada gördüğünüz termometre grafiklerini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım örnek çalışmada bir yılın satış rakamlarını her bir termometre grafiğinde farklı parametrelere göre görselleştirdim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi sırasıyla yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerleri alıyorum. Sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şurayı daraltıyorum. Şuraya da bir tane boşluk veriyorum. Şunu da daraltıyorum. Şimdi ilk grafiğimizi yapalım. Yani şunu yapacağız. Bunun için tek bir değer seçeceğim bu grafikte. O da şu olacak. Ekle diyorum. Buradan şu grafiğimi seçiyorum. Şuraya geliyorum. Grafik başlığını kaldırıyorum. Kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Şunu şuradan sileceğim. Sadece şunu. Daha sonra grafiğimi seçiyorum. Sağ klik, veri serisini biçimlendir. Şunu sıfırlıyorum. Şuraya genişletiyorum yani şu alanı. Şunu biraz daha daraltayım. Şurayı seçiyorum. Ekseni biçimlendir. Şurayı alt sınırı 0. Otomatikten kurtarıyorum. Şunu da 1 yapıyorum. Her iki değeri de otomatikten kurtarıp sabitlemiş oluyorum bu şekilde. Şimdi bunun rengini şöyle yapacağım. Daha önce hep kırmızı yaptım. Bu sefer farklı renkler yapacağım. Bu turuncu olsun. Kenarlı olmasın. Şu üste geliyorum. Normalde burada grafik yoktu. Yani seçmemiştik. Ancak sıfırdan 100'e seçtiğim anda şurası boşluk bir grafiğe dönüştü. Bunu da siyah yapacağım. Kenarlı olmasın bunda. Buradan görünüme geliyorum. Kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Şunu seçiyorum. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Daha sonra şunu seçiyorum. Eksenimi sağ klik. Ekseni biçimlendir diyorum. Burada 0,05 diyorum. Şurada ise 0,01 olarak kalacak. Şu şekilde beşer beşer artmasını istiyorum. Daha sonra şuraya geliyorum. Şunu iç yapacağım. Ya da dış yapalım bunu. Şuradan dış olsun. Buradan iç olsun. Şöyle ince bir değer olsun şurada. Bunu kapatıyorum. Şunu seçiyorum. Kalın yapıyorum. Biraz da büyüteceğim şunu. Grafiğimi de biraz büyüteyim. Ve incelteyim. Şu şekilde. Evet, son bir işlemimiz kaldı. Şuraya derecemizin yuvarlak tüp kısmını koyacağız. Bunun için ekle diyorum. Şekillerden şuradan yuvarlak değeri alıyorum. Bunun dolgusunu şu şekilde turuncu, kenarlı olmasın. Ve şunu biraz küçülteceğim. Shift'e basılı bir şekilde tutuyorum. Bu seçilirken shift eşittir diyorum. Şuradaki değerimi seçiyorum. Ve bunu ortalıyorum. Kalın yapıp evet. 10 iyidir. Burası seçiliyken grafiğimi de seçiyorum. Kontrole basıyorum. Ve bunları grupluyorum. Sağ klik gruplandır diyorum ki artık bunlar ayrılmasın. Şu şekilde olsun. Evet, ilk grafiğimiz tamamdır. Şimdi ikinci grafiğimizi yapalım. Yani şunu. Bunun için öncelikle şuraya ekle diyorum. Şekillerden şunu alacağım. Şunu biraz büyütelim. Şuradaki sarı noktayı şuraya kadar getirelim. Bunu buradan şöyle siyah yapalım. Ve efektini de bu sefer bu olsun. Aynısından bir tane daha yapıyorum. Ctrl V diyorum. Bunu daraltıyorum.
ve küçülteceğim şöyle. Bunu da full siyah yapacağım. Efektini de bu olsun. Şimdi bir tane daha ekle diyorum. Şekillerden şu yuvarlağı seçeceğim. Bunun da dolgusunu full siyah yapalım. Efektini yine şununla aynısı olsun. Shift'e basılı bir şekilde küçültüyorum. Şuraya. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Bir tane daha yapıyorum. Şunu şuraya koyacağım. Şunları seçiyorum ve buradan hizala diyorum. Aynı şekilde bunu seçiyorum. Shift'e basılı bir şekilde dikey olarak hizala diyorum. Şunu kırmızı yapacağım dolgusunu. Ancak bunun efektini şöyle daha farklı yapacağım. Şu olsun. Shift'e basılı bir şekilde biraz daha küçültüyorum. Çünkü şunu buraya alacağız. Arkadaki siyah noktaların görünmesini istiyorum. Bunu da kontrole basılı bir şekilde seçiyorum ve buradan dikey olarak hizala diyorum. Şunu biraz daha aşağı alacağım. Şimdi grafiğimize geçebiliriz. Yani şunu yapabiliriz. Bunun için yine şuradaki değeri seçiyorum. Ekleye geliyorum ve buradan şu grafiğimi seçiyorum. Aslında şu grafiğimle aynı işlemleri yapacağım. Şuraya gidiyorum. Kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Grafik başlığını kaldırıyorum. Şuradan şunu siliyorum. Grafiğimi seçiyorum. Sağ klik, veri serisini biçimlendir. Şunu sıfırlıyorum. Kapatıyorum. Şuna giriyorum. Ekseni biçimlendir diyorum. Şunu 0. Şunu da 1 olarak sabitliyorum. Şunu seçiyorum. Rengini de farklı bir renk yapacağım bu sefer. Bu da koyu yeşil olsun. Ama bunu koyu yeşil yapamam. Şurasını kırmızı yaptım. O yüzden tekrar kırmızı demek zorundayım. Bunu kırmızı yaptıktan sonra şunun üst tarafını tıklıyorum. Şuna da dolgu yok diyorum. Kenarlık olmasın. Aynı şekilde bunda da kenarlık olmasın. Bunu kapatıyorum. Şimdi şunda dolgu yok. Ana hat yok diyorum. Şunları seçiyorum. Bunları da beyaz yapacağım. Şimdi şunu alıp şöyle buraya göre ayarlayacağım. Göz kararı sağ ok ve sol okla ve yukarı okla bunu ayarlamaya çalışacağım. Şu an oturduğu gibi. Şurası tam %100'e geliyor. Aslında oldu şu anda. Sadece şurada şu yazılardan dolayı, yani değerlerden dolayı şunu az bir şey sola çektirebilirim. Şimdi 3. grafimize geçelim. Yani şuna. Ama öncesinde şunu gruplayalım çünkü şu şekilde görebiliyorsunuz, parçalanıyor. Ctrl A ile seçiyorum. Önce bir tanesini seçiyorum. Sonra Ctrl A diyorum. Ctrl'e basılı bir şekilde şundan ayrılıyorum. Şunu bırakıyorum. Geri kalanını gruplandır diyorum. Ki şu şekilde birbirinden ayrılmasınlar. 3. grafimizde şöyle yapacağız. Şunu ve şunu seçeceğiz. Yani 2 tane veriyi seçeceğiz. Ekleye geliyorum. Buradan yine bu grafimi seçiyorum. Grafik başlığımı ve kılavuz çizgilerimi kaldırıyorum. Şimdi tekrar grafiği seçiyorum. Buradan veri seç diyorum. Satır sütunu değiştir diyorum. Tamam. Şunu şuradan siliyorum. Şunu seçiyorum. Ekseni biçimlendir. Şunu otomatikten kurtarıyorum. 0'a 1 diyorum şunu. Ve buradan da şöyle yapalım. Grafiğimi seçeyim. Veri serisini biçimlendir. Buradan da ikinci eksen diyeceğim şu şekilde. Şunu seçiyorum. Dolgusu olmayacak. Kenarlığı ise rengini
koyu yeşil yapalım ve 1.5'a çıkaralım. 2 olsun. Daha sonra tekrar şunu birinci eksen diyorum. Şunun rengini koyu yeşil yapacağım. Kenarında koyu yeşil yapacağım yine. Ve 2'ye çıkaracağım. Tekrar şuraya geliyorum ve ikinci eksen diyorum. Üst üste binmesini sağlıyorum şu şekilde. Şunu tabi buradan sileceğim. Grafiğim seçiliyken biçim, dolgu yok. Ana hat yok diyorum. Şöyle grafiğimi biraz küçülteceğim. Şuradan içerideki grafiğimi biraz küçültüyorum. Çünkü şuraya bir yuvarlak koyacağız. Şöyle. Şunu seçiyorum. Bunu da koyu yeşil yapacağım. Biraz kalın yapacağım ve büyüteceğim. Daha sonra burası seçiliyken ekseni biçimlendir diyorum. Şu aşağıya geliyorum. Buradan da şu şekilde diyeceğim. Çizgisini de 2'ye kadar çıkaracağım. Koyu yeşil olacak bu şekilde o da. Şimdi ekleye geliyorum. Buradan yuvarlağı seçeceğim. Bunun dolgusu koyu yeşil olacak. Ana hattı olmasın bunun. Shift'e basılı bir şekilde köşelerden şu şekilde şuraya göre ayarlayacağım. Burası seçiliyken Shift eşittir diyorum. Şuradaki değerimizi alıyorum. Bunu ortalayacağım. Kalın yapıp biraz büyüteceğim. Şu şekilde. Tekrar şunu seçiyorum. Ctrl A diyorum. Ctrl basılı bir şekilde şunları ayırıyorum bunlardan ve gruplandır diyorum. Üçüncü grafimiz de hazırlanmış oldu bu durumda. Dördüncü grafimize geçelim. Yani şuna. Bunu da şöyle yapacağız. Bu sefer miktar üzerinden yapacağız. Yani yüzde olarak değil de miktarlar üzerinden yapacağız. Ve bunu da toplam satış rakamlarını alacağım. Bir de hedefimizden kalan miktar alacağım. Şu ikisini. Ekleye geliyorum. Grafiklerden de şunu seçeceğim bu sefer. Yine grafik başlığını ve kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Grafik seçiliyken şuradan satır sütun değiştir diyorum ve şu şekilde üst üste gelmesini sağlıyorum. Şunu siliyorum. Şuna geliyorum. Sağ klik ekseni biçimlendir diyorum. Burada alt sınırımız 0. Üst sınırımız ise hedefimiz olan 12.000 olmalı. 12.000 yazıyorum ve buraya otomatikten kurtarıyorum. Bu seçiliyken kalın yapıyorum. Biraz büyütüyorum. Ve bunu ekseni biçimlendirden değer çizgilerine geliyorum ve burayı dış yapıyorum. Görünmüyor çünkü burası rengi siyah olması lazım. Ve biraz kalın yapalım. Yine grafiğim seçiliyken buradan biçim, dolgu yok, ana hat yok diyelim. Şimdi grafiğimi tekrar seçiyorum. Şu dış kısmını seçiyorum ve buradan biçimden dolgusunu siyah yapacağım. Şunları da beyaz yapayım. Görünmüyorlar çünkü çok fazla. Ve şuradaki değer aralıklarını 2000 değil de 1000 arttıralım. Şöyle. Grafiğimizi biraz daha küçültelim. Şu iç grafiğimizi küçültelim. Şuraya yine bir yuvarlak alacağız. Hatta biraz daha şöyle daraltabiliriz. Şu üst tarafı dolgusu siyah olsun. Çizgisi olmasın. Alt tarafın rengi de bu sefer beyaz olsun. Kenarlı olmasın. Şimdi ekleye geliyorum. Buradan şekillerden şu yuvarlağı seçiyorum. Bunu shift'e basılı bir şekilde biraz büyüteceğim. Kenarlı olmasın. Dolgusu da beyaz olsun. Şuraya alıyorum. Sağ, sol veya yukarı oklarla da bunu ayarlayabilirim. Buradayken shift eşittir diyorum. Şuradaki değerimi enter diyorum. Ve bunu ortalıyorum buradan.
bir tık küçültüyorum. Şunu seçiyorum. Ctrl A diyorum. Shift'e basılı bir şekilde şunları bırakıyorum. Ve bunların hepsini gruplandırıyorum. Bu grafiğimiz de tamamlanmış oldu. 5. grafiğimizi yapacak olursak, yani şunu seçiyorum. Ve yine bunu seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde ekle diyorum. Bu grafiğimi seçtim. Şunu sağ tarafa alayım. Biraz da küçültelim. Daha sonra buradan grafik başlığımı kaldırayım. Kılavuz çizgileri bunda kalsın. Şunu seçiyorum. Sağ klik. Veri seç diyorum ve şuradan satır sütun değiştir diyorum. Şunların yer değiştiriyorum şu şekilde. Bunu kapatalım. Şuna geliyorum. Çift tıklıyorum. Dolguya geliyorum. Dolgu yok diyorum. Kenarlık olarak ise bunda var mıydı kenarlık? Hayır, yok. Bunu kapatıyorum ve şuna geçiyorum. Bunun da dolgusunu bu da bu olsun. Bunu da kapatıyorum. Şunu sileceğim tabii ki. Tekrar grafiğimi seçiyorum. Veri sayısını biçimlendir. Şurayı 100 yapıyorum. Şurayı da 0. Daha sonra grafiğimi küçültüyorum şöyle. Şunları seçiyorum. Ekseni biçimlendir. Şurayı 0. Şurayı 1. Burayı 0. Evet, burası bu şekilde kalacak. Daha sonra şuradan değer etiketlerine geliyorum. Şuraya çarpı diyorum. Buraya da dış. Şu şekilde. Hem içeriden hem dışarıdan. Bunu kapatıyorum. Şimdi ekleye geliyorum. Şekillerden bir tane daire alacağım. Bunu shift'e basılı bir şekilde küçülteceğim. Dolgusu bu olacak. Ana hattı olmayacak. Tekrar ekle. Şekiller. Bu sefer kare alıyorum buradan bir tane. Bunu da aynı şekilde dolgusu bu olacak. Ana hattı olmayacak. Bunu da biraz küçültüyorum. Şuna uygun şekilde. Biraz büyütelim. Yakından görelim bunu. İkisini de seçiyorum ve gruplandır diyorum. Daha sonra shift'e basılı bir şekilde biraz daha küçültüyorum. Şurayı 100'e çekeyim ki ne kadar küçülttüğümü göreyim. Az bir şey daha küçülteyim. Ve grafiğimi de buna göre ayarlayacağım şimdi. Şuna göre. Dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Şunları da siyah yapalım ve kalın olsun biraz. Şuradaki ayarı yapmak için biraz daha büyütelim. Tekrar küçültelim. Şimdi tekrar ekle. Şekillerden yine bir kare alıyorum. Şu şekilde. Şuraya uygun olacak şekilde. Bunun kenarlığı olmasın. Bir tane de yuvarlak alıyorum. Bunun da kenarlığı olmasın. Ve shift'e basılı bir şekilde küçülteceğim. Kontrole basıyorum. Şunu seçiyorum ve buradan hizala diyorum. İkisini
gruplandırıyorum. Ve sağ klik biçimlendir diyorum. Dolgusunu, saydamlığını %85'e çıkaracağım. Bunu bunun arkasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sağ, sol ve alt oklarla da ayarlama yapıyorum. Evet, bu grafiğimiz de hazır. Artık son videomuza geçebiliriz. Yani şuna. Ama yapmam gereken bir iki düzeltme var. Birincisi şu. Ekseni biçimlendir diyorum. Buradan çizgisini beyaz yapacağım. Görünmüyor çünkü. İkincisi ise şu. Şunu seçiyorum. Ctrl A diyorum. Shift'e basılı bir şekilde şunları bırakıyorum. Ve şunları gruplandırıyorum. Ki birbirinden ayrılmasın. Bu son yapacağımız grafiğin bunlardan bir farkı olacak. O da şu. Onu da burada göstereyim. Formüller şimdi hesapla dediğimde şurada bir yeşil görüntü çıkacak. O da bu. Şimdi bu grafiğimizde bunu yapacağız. Onun için buradaki verilerden faydalanacağız. Şunları hazırlayacağız tabii ki. Bunların ne olduğunu şimdi açıklayacağım. Şimdi grafiğimizi yapmak için seçmemiz gereken veriler. Toplam, kalan, bu arada kontrole basıyorum. Hedef ve şuradaki yüzde değeri. Daha sonra ben bu değerleri formüllerle yapacağım. Ekleye gidiyorum ve buradan şu grafiğimi seçiyorum. Şunu sağ tarafa alacağım. Biraz da küçültüp şu şekilde şunu da büyüteyim. Şunları biraz daha sola çekeyim. Grafiğimi seçiyorum, veri seç diyorum. Buradan satır sütun değiştir diyorum. Tamam diyeceğim. Şimdi şu alttaki grafiğimi seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. İkinci eksen diyeceğim. Bunu kapatacağım. Şurayı sileceğim. Tekrar bu şekilde şu alttaki -6000 kısmını şurayla eşitlemiş oluyorum. Daha sonra bunun rengini ayarlayalım. O yüzden veri noktasını biçimlendir diyorum. Şuradan dolguya geliyorum. Bu sefer de rengimiz böyle açık mavi olsun. Bunu kapatıyorum. Şunu seçiyorum. Bunun dolgusu olmasın. Kenarlığı da açık mavi olsun ve 1 olsun. Bunu da kenarlığını 1 yapalım. Buradan grafik başlığımı kaldırayım. Şimdi grafiğimizin alt tarafını yapacağız. Bunun için biraz daha küçülteyim şu grafiğimi. Şöyle. Şuradan kılavuz çizgilerini de kaldıralım. Şu üst taraftaki çizgi de olmasın. Yani şurada çizgi yok diyelim. Ekleye geliyorum. Buradan öncelikle yuvarlak alıyorum bir tane. Yuvarlağımızı shift'e basılı bir şekilde daraltıyorum. Bunun dolgusu şu olsun. Ana hattı olmasın. Ekleye geliyorum. Bir tane de kare alacağım şuradan. Bunu da aynı şekilde dolgusu bu. Ana hattı olmasın. Bunu da küçültüyorum. Ve şuna uygun hale getireceğim şöyle. Kontrole basılı bir şekilde ikisini de seçiyorum. Buradan hizalayacağım şöyle. Ve bunları gruplayacağım. Bunu seçiyorum. Ctrl C. Şu grafiğimi seçiyorum. Ctrl V. Şöyle. Daha sonra şunları seçiyorum. Sağ klik ve noktasını biçimlendir diyorum. Şuradan biraz daraltacağım.
uygun hale getireceğim şuna. Biraz daha. Çok az bir şey daha. Evet, oldu gibi. Şimdi şu grafiğimi tekrar seçiyorum. Veri seç diyorum. Şuradaki bir değerini düzenleyeceğiz ve bunu şuradaki tarihi göstereceğiz burada. Tamam diyorum. Şu şekilde. Bunu kalın yapıyorum. Şunları da kalın yapıp büyütüyorum biraz. Bunu da büyütebiliriz. Daha sonra tekrar grafiğimi seçiyorum. Ekseni biçimlendir diyorum. Şuradan sayı değerimizi seçeceğim. Şuradaki değere geliyorum. Noktalı virgül 0 diyorum. Ekle diyorum. Şuradaki eksi değerlerin görünmesini engelliyorum. Şunu şuradan silebilirim artık. Şunu da kapatıyorum. Hatta grafiğimizi biraz büyütelim. Ve buradan da dolgusu olmasın, anahtı olmasın bunun da. Şimdi şuradaki değerlerimizi artık formüllerle birlikte ekleyebiliriz. Buraya shift eşittir rastgele arada diyorum. 1'den 100'e kadar. Şunu aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl D. Şunu da formüller toplam diyorum. Bu değeri 100 ile 1500 arası yapalım. Daha düzgün değerler gelecek. Burası ise shift eşittir eğer şuradaki değer küçükse hedeften, hedef eksi toplam değer değilse 0 de. Buraya geliyorum. Shift eşittir toplam değer bölü hedef değer. Burası aynen böyle kalacak. Şuraya geliyorum. Shift eşittir eğer toplam değer büyük ve eşit ise hedef değere toplam değeri çıkar hedef değerden. Değilse 0 yaz. Bu da shift eşittir eksi hedef bölü 2 diyeceğiz. Şuraya geliyorum. Shift eşittir bugün formülünü kullanacağım burada da. Formüller şimdi hesapla diyorum. Bu gri alanı seçiyorum. Bunu da yeşil yapalım. Düz çizgi, bu da yeşil olsun. Ve 1 olsun şurası. Şu şekilde. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.